Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi ilginç bir haberle, yani bizim için ilginç ve sevindirici sayılabilecek bir haberle başlayayım bu videoya. 2 Ağustos'ta Türk Hava Yolları uçuş yapacağını açıkladı. Yalnız bu uçuş gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Bunu Hindistan tarafı belirleyecek. Çünkü daha önce de bu tarz uçuş planları yapılmıştı. Ancak gerçekleştirilmemişti bu uçuşlar. Çünkü Hindistan uluslararası sınırlarını açmayacağını söylemişti. O yüzden sadece tahliye uçuşları buradan kalkabildi. Şimdi bu uçuş Mumbai'den İstanbul'a olacakmış 2 Ağustos'ta. Bakalım Türkiye'ye dönebileceğiz mi? Şimdi bunun dışında hala neden yağmurluk yok üstünde diyebilirsiniz. Biz Muson'a savaş açtık. Bu soğuk savaşı kaybettik. Bugün almayı planlıyorum. Çünkü gerçekten yağmurluksuz olmuyor. Biraz Muson'dan bahsedeyim ben. Hazır Muson'dayız. İngiliz İmparatorluğu zamanında biliyorsunuz İngiliz İmparatorluğu sömürgesi altında bu coğrafya. Tabi o zaman Bangladeş, Pakistan yok. Hindistan olarak geçiyor. Bu coğrafyada Muson kelimesi ilk kez kullanılıyor. Tabi Muson kavramı sadece bu coğrafyaya özgü değil. Muson Batı Afrika'da da yaşanıyor, Avustralya'da da yaşanıyor, Kuzey ve Güney Amerika'da da yaşanıyor. Ve aynı zamanda tabii Güneydoğu Asya'da da yaşanıyor. O zamanlarda muson kelimesinin anlatmak istediği şey şu: bu coğrafyaya çok şiddetli rüzgarların getirdiği sağanak yağışlar. Yani durmayan, durmak bilmeyen, bitmeyen yağışlar. Bunu anlatmak amacıyla muson kelimesi kullanılmış. Tabii çok da fazla kelimenin özüne inmeyeceğim şimdi. Araştırma yaparsınız eğer meraklıysanız bu konuda. Şimdi muson nasıl oluşuyor? Kara sıcaklığı, okyanus sıcaklığının çok altında veya çok üstündeyse ısı dengesizliği oluşuyor. Bu ısı dengesizliğinin neticesinde de muson yağmurları ortaya çıkıyor. Yani muson dediğinizde bu coğrafyada yağmur geliyor insanların aklına. Başka bir şey değil. Bu dönem Haziran'dan Eylül'e kadar yaşanıyor genellikle. Bu dönemde ne oluyor? En önemli gerçekleşen doğa olayı bana göre renk. Yani tabii ki bunun dışında çok önemli daha olaylar oluyor ama renkten kastım bu etrafında göreceğiniz her yer sarı ve kuraktı. Bundan daha 1,5 ay öncesine kadar. Bu dönemde buralar yemyeşil oldu. Yani o kadar yeşil ki anlatamıyorum. Geçen videoda da zaten bahsetmiştim biraz. Hey, what's up? Çocuklar da bizim maç yaptığımız çocuklar. Her gün 6.30'da bunlarla maç yapıyoruz. Neyse. Ya güneş sürekli bize fake atıyor. İşte bazen kendini gösteriyor. Biz tam böyle açılıyoruz falan derken bir anda kapatıyor. Sağanak yağdırıyor. Böyle birkaç saniye içinde mahvoluyorsun. Ya mahvolmuyoruz da. İşte o yüzden bizi çoğu zaman yarı çıplak, üstümüz çıplak görebilirsiniz. Yağmur yağıyorken. Bunun nedeni yağmur yağsa bile hava çok nemli ve sıcak. Şimdi bu arkadaşların yanına geldim. How are you, Damashi? Fine. How is it going? Where is your friend? He's not here. He's just making some videos like me. Okay. You are playing today? Today I don't know. I will message you. Because of the rain? Yeah, you can message. We will come if you play. How is it going? Yeah, my friend is making video also. Today you are playing? Really? It's okay. Send me the
Yeah. Okay, you met it. Bu çocuklar bizim her gün işte maç yaptığımız çocuklar. Az önce yanımdan geçendi 2 tanesi. Arada burada partiliyorlar. Yani ne yapıyorlar ben de bilmiyorum da. Değişik bir şeyler yapıyorlar burada ya. Burada da Goalıların, daha da doğrusu Arambollülerin çevreyi temiz tutma çabasının bir örneği. İşte burada yazmışlar, çöp, geri dönüşüm eşittir çok fazla turist. Çöp yakmak, az turist. Hangisi iyi olur sizin için ve sizin ülkeniz için diye bir yazı yazmışlar buraya. Şimdi sonunda yağmurluk almaya geldim. İnanılmaz ıslandım da. Neyse sonunda geldim. Böyle bir yer. Ya şunlar çok gözüme çarpıyordu. Bunlardan bir tane alacağım artık. Dışarı çıkamıyoruz yoksa. Hello. Namaste. Aap kaise hai? What's the price of this? So last price? 300. Okay, can I get this? I need it because in the rain we can't go out. Sonunda aldım. Fazla da pazarlık yapmak istemiyorum çünkü gerçekten iyi fiyat, biliyorum. Etrafı dolaştım biraz. Sonunda bir yağmurluğum var. Thank you. See you. I don't need now. Maybe later I can check. Thank you. Firmilenge. Umbrella we have. Arambol. Samaya. Do you know? 4 dolar gibi bir şey oluyor. Yani 20 liraya falan aldım işte. Hiç basmıyorum yerlere. Temiz çünkü. Danyavat. Firmilenge. Şöyle bir şişe aldım yanıma. Pet şişe. Bunun içine Hindistan cevizi suyu sıktırmaya gidiyorum. Şimdi bir teyzeye gideceğim motorla. Örümcekler yuva yapmış burada. Bir sürü örümcek var motorun üzerinde şu an. Her yerde örümcekler var ya. İçine bir yere yuva yapmışlar muhtemelen. Arada yolda durdum ben şimdi. Maske almam lazım. Bayağıdır maskem yok. Bir de maskesiz bazı yerlere giremiyorsunuz, yani önemli yerlere. Almıyor lokaller sizi içeriye. Böyle öküzler geçiyor yoldan. Bunları duyduğum kadarıyla dövüştürüyorlarmış. Dövüşlere mi hazırlıyorlar artık, ne yapıyorlar bilmiyorum, böyle yürütüyorlar. 2-3 kişi tutup bunu yürütüyor bütün gün. Bunlar da masum olanlar, böyle takılıyorlar işte yolda. İyi olanını bulamadım. Böyle ayakkabıları çıkarıyoruz burada. Last time I came, there was the mask with swastika. Do you still have it? I couldn't see that. See, also, I like this one. Yeah. You make it? Yes. How much would it be? 50 rupees. Yes. I can have red swastika. I have for black and grey. Okay. Gray background. Okay. One piece, no? Yes, one piece. Firmilenge hazırda yoktu da adam yaparım dedi. İşte Hintlilerde hiçbir zaman hayır yok. Adam yaparım dedi. Ne kadar dedim, 50 rupi dedi. 50 rupi 1 dolar bile değil. Bir de tekrar kullanılabilen şekilde yapacak. Şimdi kokonata geldim. Böyle burada bir kokonatçı teyze var normalde. Tabii teyzenin kendisi yok şu anda. Kokonatları burada. Eskiler kalmış galiba biraz ama yine de işimi görecektir yani. Kokonat, yes. Ha, there, okay. İçeri çağırıyorlar. Ben yanımda getirdiğim pet şişeyi alayım da. Buna dolduruyorlar çünkü. Kokonatlanalım biraz.
Bottle you Ha, want? bottle. That rain coming, that's why. Yeah, rain coming. That's right. Buraya gel, burada keseriz, şimdi ayarlarız dediler. Ab kese he? अच्छे है रे बाबा. Böyle etinden, sütünden, her şeyinden yararlanıyoruz kokonatın. Hindistan cevizine. More you want? Any more? One. I think it's enough. For coconut, huh? Coconut is good business. No, it's a good business here. Yeah. I think so. Yeah. It's very healthy. I like it. Fruit and this. Good health. Exactly. This is like lunch for me. Yeah. This is my lunch. I'm full now. Anybody eat coconut now you tell here coconut. I will tell them you are also working here still. Yeah. When it's raining, maybe my friends also come. Danyavad. Ah, Kirmilenge. Burada kokonat suyunu aldım. Öyle 1 litreye yakın. 4 tanesinden bu kadar çıktı. Her zamanki gibi Shiva. Şu palmiye ağaçlarını gördüğünüz yerde biraz arkasında onun futbol maçı yapıyoruz. Yani yağmur yağsa da yağmasa da bu çocuklar geliyor, maç yapıyor. Bizi de çağırıyorlar, yağmur yağsa bile gelin diyorlar da. Biz de şekeriz ya, yağmur yağınca gitmiyoruz. Bugün gideriz ama belki. Yani çok oturduk ve yani sürekli otur ye şeklinde gitti şu son birkaç gün. Bugün ve yarın futbol oynamayı düşünüyoruz Çağatay'la, bakalım. Çok abartılı yağmur yağmazsa tabii. Şimdi çok uzun süredir Goa'da müşterilerine hizmet veren bir İsrail restoranına gidiyorum. Ya restoran diyemem aslında. Ufak bir kafe gibi bir yer. Ben önden geldim. Çağatay gelecek sonra. Bayaji, apkese. Thank you. Maybe Tiku. What's your name? My name Shimon is my business name like this. Look, Shimon Falafel. So Shimon is your business name. What's your real name? My real name Kamal Gulati, and I okay. make falafel more than 20 years now. More than 20 years. Yes, I started in Delhi, but now last 15 years I am here in Goa. Last 15 years. In the season I have 5 boys working, but now I am working alone because less people. No people now, so I am working alone Yeah. because I like to work. Yeah. What are you doing there? What is I that? make this labane prepare for you little bit, Okay, labani. and I Right? will show you in a few minutes our shakshuka. Okay, yeah, I would love to see that. Bu şekilde karpuz ve naneden oluşan bir karışım yaptı. What's inside this? Inside watermelon and mint. Yeah, now I can make shakshuka, no hummus. Hummus is take lot of time. So I can make for you labane. Shimon bize bir şeyler hazırlamış. Bakalım ne yapmış ya. What did you prepare, Shimon? I prepare for you some nice shakshuka, brother. Wow. Now, like this is Israeli shakshuka. So if I mix it with a nicely cook, it's become Arabic shakshuka. What do you do for making it become Arabic shakshuka? What is With a it? lot of love. I make a lot of love in my food, so it's become good. And it becomes Arabic, huh? What's inside this? Tomatoes, onion, garlic, some Arabic herbs. Very similar to menemen. Okay. That's what we eat in the morning, like as a breakfast. Now in Goa is July. Normally Goa season October to March. So I make for you some falafel. Ah, nice. I make falafel more than 20 years since I am little. How old are you now? I am 39. So what's inside labani? It's made from creamy yogurt, little bit garlic, lemon and salt, and overnight hanging out. Ya bu yaptığı şakşuka bizim menemene çok benziyor aslında. Daha doğrusu biz menemene benzesin diye ekstradan bir şeyler attırıyoruz. Şimdi geldi yemekler. Bu menemen diye tabir ettiğim şakşukası. Bu da içinde işte 2 tane falafel var. Patates kızartması, labani, şu beyaz olan labani, salata. How do you make falafel? What's inside falafel actually? Falafel, there is chickpeas, garlic, coriander, and some cumin, salt, and lot of love, and some secret spices. I make some burek. Ha, börek, yeah. Borek I know. in a season like it's from Turkey, no? Turkish is same, yeah. Borek. Everything prepared from the mineral water. 10 üzerinden kaç verirsin? 7,5. Komple. 7,5. Çünkü patates kızartması çok kuru olmuş. Falafeli de yakmış biraz. Normalde daha iyi. Bence labani çok iyiydi. Ben o yüzden
Labani kurtardığı için 8 verdim ya. Bu kadar iyi yapacağını tahmin etmiyordum. Lübnan'da yediğim labani ile aynı. Benim de evet. Lübnan'da yediğim yabanı aynı. Özlemimizi gideriyoruz yani. En azından menemen özlemimizi gideriyor. Mutfağımız olsa kendimiz yaparız ama. Şimon, kitne huwa? आपका हुआ 370, 370 I mean 370. Danyavat ji. शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू you. आपका दिन शुभ हो. Burada bir sipariş vermiştim, maske. Üzerinde swastika olsun diye. Ve 50 rupi demişti, yani $1 bile değil. Bakalım hazır mı, ona bir geldim. Namaste. Apkese. You remember I came for ready or no? Yesterday is not coming for other guys is taking. Oh really? I'm not sure about exact time, but I will come back today then. Okay? Okay. Thank you. Thank you. Firmilenge. Yine hazır değilmiş. Ben dün geleceğim demiştim. Adama söz vermiştim. Haklı. Gelmedim diye başka biri satın almış onu. Tekrar yapacağım sana dedi. Bugün gel dedi akşama doğru. Bu arada burada da bu tarz böyle şeyler var. Eğer buradan direkt Türkiye'ye dönersem ya bunlardan almak istiyorum ya. 1-2 tane alıp da döneceğim yani kesinlikle. Son döneminin bir sıkıntılı yanıysa hayvanlarla ilgili. Tabii sevenleri de vardır ama yani yılanı çok sevmeyen insanlar için bayağı sıkıntılı bir döneme dönüşebiliyor bu dönem. Yılanların biliyorsunuz yuvaları kapanıyor yağmurdan dolayı. Yuvaları kapandığında da yollarda, her yerde üstünüze düşebiliyor. Yani o durum biraz sıkıntılı. Yani biliyorsunuz yılan konusunda Hindistan biraz meşhur. Klimanın içinden çıkan yılanlar olsun, işte klozetten çıkan yılanlar olsun. Daha yaşamadık biz ama ya umarım da yaşamayız. Çok büyük kurbağalar var. Tots deniyor onlara. Bu kurbağalar zehirli oluyor. Bunlar her yerde. Lağım fareleri zaten her yerde. Sivrisinekler. Bir de sivrisinekler çok sıkıntı yaratıyor bu dönemde. Çünkü bu dönem aynı zamanda sıtma dönemi olarak da geçiyor. Çok yaygın bu coğrafyada. Yaygındı daha doğrusu. Biraz onun kökünü kuruttular burada. Ama tam olarak bitmedi sıtma burada. O yüzden bu dönemlerde biraz sıkıntı yaratabiliyor o da. Ona karşı da işte lemongrass, limon spreyi var. Limon spreyi sıkarak korunabiliyorsunuz. Yani o konuda biraz önlemi almak gerekiyor. Bu konuda çok da cesaretli davranmaya gerek yok. Çok da kötü değil ya, yani bu da değişik bir dönem işte. Değişik bir deneyim insan hayatında. Daha önce muson yaşamamıştım. Yaşadığım ilk muson olacak. Oldu. Haberlerde gördüğünüz yağmurlar, sel götürmesi etrafı, işte ne bileyim yıldırım düşmesi sonucu insanların ölmesi, hayatını kaybetmesi falan hep bu dönemde yaşanıyor. Tabii farklı bölgelerde. Hindistan'ın kuzeyi var, güneyi var, batısı var, doğusu var. Çok büyük bir ülke. Yani nüfus olarak dünyanın en büyük ikinci, ya muhtemelen bir 10 yıl içinde birinci ülkesi olacak. Çin'i de geçecek. Yüz ölçümü olarak da yani 8. falan öyle bir şey olması lazım. Çok büyük yani. Şimdi 3.'ye geliyorum aynı yere. Geçen geldiğimde başka birine vermiş. Önceden geldiği için. Namaste. Mine is ready. Danyavat. Yeah, this is exactly. Ha, sen siyah istemedin mi? Yes. Kanka siyah daha güzel. Ya. Siyah daha mı güzel diyorsun? Getireyim mi bak? Siyah sanki daha iyi gibi değil mi? Bak. Bence 50 siyah. rupi ya. Ben 2 tane alacağım bunlardan. Birini hiç kullanmayacağım. Türkiye'ye götürürüm hediye. Hediye de maske ya. Onu bir de şey işareti sanarlar. Onu Anladın şey sen sanarlar. onu. Aynen. I will buy both of them. How much is it in total? Bunların ruhu çekilmiş gibi Çekilmiş konuşuyorlar. ya. Adamın ruhu sıkılmıştır burada ama yani. Baksana bu sıcakta. Evet. Bütün gün burada zor yani. Entari dikiyor. This is reusable, right? Yeah. Firmilenge. Güldü sana öyle deyince. Hoşuna gitti. Hoşuna gitti. Bir tane tahmin ediyordu. 2 tane aldım ya. Peki hiç avantajı yok mu bu dönemin? Tabii ki var. Turistik yerler bomboş. Yani rahatlıkla etrafı gezebiliyorsunuz. Tabii rahatlıkla değil, yağmur var. Onun dışında ülkeye girişte ve ülke içinde uçak biletleri aşırı ucuz.
Aynı zamanda alacağınız her şey üzerinde istediğiniz kadar pazarlık yapabilirsiniz ve fiyatlar zaten genellikle çok ucuz. Yani bu tarz avantajları var. Hepsinin yanı sıra Hindistan'ın da bambaşka bir yüzünü görmüş oluyorsunuz. Yani turistik olmayan yüzünü görmüş oluyorsunuz. Gerçi bize muson turizmi de var demişlerdi geçen de ama tabii ne kadar var bilmiyorum ya. Çok da var gibi durmuyor yani. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz ve diğer içerikleri de beğeniyorsanız kanalıma abone olursanız ve aynı zamanda beğendiğiniz videoları beğene tıklayıp yorum yaparsanız bu videoların erişimini yükseltir ve daha çok insana ulaşmamı sağlar. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere.